Bakalım bu hafta gökyüzünden ne mesajlar var? Güneş Balık burcunda olacak, Venüs Balık burcunda olacak. 18 yıldan sonra Balık burcunda Kuzey Ay düğümü bize ne yapardı? Yol gösterirdi, kaderimizi şekillendirirdi, kader yolumuzu belirlerdi. Şimdi bütün bunlar ne demek? Kalbimiz ve sezgilerimiz ne yapacak? Pusulamız olacak. Bu retroyu en yoğun hissedenlerden biri de yükselen aslanlar olacak. İlişkilerinde çok hassas bir dönem olacak. Bu bahsettiğimiz kavuşumdan en yoğun ve en şanslı şekilde etkilenecek 3 burcu açıklıyorum. Evet, bu haftada gökyüzü günlüklerine hoş geldiniz. Bakalım bu hafta gökyüzünden ne mesajlar var? Şimdi bir önceki videomuzda birazcık 2026 yılının geneline değinmiştim. Çünkü zaten yıllara vurgu yapan gezegen kavuşumları vardı. Bu seferki yayınımızda ise bu haftanın enerjisine yoğunlaşmak istiyorum. Peki bu hafta gökyüzünde neler var? Bu hafta gökyüzünde Balık burcunda bir stelyumumuz var. Yani ne olacak? Güneş Balık burcunda olacak, Venüs Balık burcunda olacak. Kuzey Ay düğümü zaten Balık burcundaki. Kuzey Ay düğümü kaç yıldan sonra Balık burcunda? 18 yıldan sonra Balık burcunda. Kuzey Ay düğümü bize ne yapardı? Yol gösterirdi, kaderimizi şekillendirirdi, kader yolumuzu belirlerdi. Zaten Kuzey Ay düğümü Balık geçişiyle bile bize sistem ne yapıyor? Sezgilerimize kulak vermemiz gerektiğini, daha merhametli, daha affedici olmamız gerektiğini ve hak edenler için de ilahi sistemden yardımların, desteklerin geleceğini vurguluyor. Şimdi bununla birlikte bir de kim Balık burcunda? Merkür Balık burcunda. Ve bu Güneş Balık burcunda ne yapacak bu hafta? Kuzey Ay düğümüyle kader yolumuzu belirleyen bu önemli 18 yıldan sonra olan bu noktayla bir kavuşum yapacak. Şubat ayının geçen haftalarında 12 Şubat'ta Merkür kavuşmuştu. Şimdi işte 25 Şubat'ta 27 Merkür retroya girecek ve ardından Mart ayında Merkür de tekrar Kuzey Ay düğümüyle ne yapacak? Kavuşum yapacak. Şimdi bütün bunlar ne demek? Şimdi bir önceki hafta dedik ki hayatlarımızda kırılmalar olabilir, krizler olabilir, kararlar almamız gerekiyor, koşmamız gerekiyor. Evet, öyle. Ama bu hafta ise evren Balık burcu enerjisiyle işte bu kararları alabilelim diye ne yapacak bize? İlahi yardımlar yapacak. Nasıl yapacak bu yardımı? Sezgilerimiz yoluyla yapacak, ilham yoluyla yapacak, rüyalar yoluyla yapacak. Belki bir insan hayatımıza girecek, belki bir arkadaş, belki bir yerde okuduğumuz bir yazı, bir mesaj ve bize bütün bunlarla sistem ne yapacak? Mesaj verecek. Ama bizden ne isteyecek? Affedici olmamızı isteyecek, bağışlayıcı olmamızı isteyecek, kinden, nefretten, hırstan uzaklaşmamızı isteyecek. Bu duygulardan arınmış bir şekilde tamamen ilahi sisteme inançla, güvenle, sezgilerine güvenerek bu hafta artık kararlarını al diyecek. Ama yine de 25 Şubat'tan sonra Merkür retroda olacağı için biraz unutkanlık olabilir, dalgınlık olabilir, mesajları karıştırabiliriz. Birazcık daha böyle işte romantik, olumlu yönde de tabii daha romantik olabiliriz, daha şiirsel olabiliriz. Bu anlamda da biliyorsunuz Merkür retrolarda neye dikkat ediyorduk? İletişime özellikle dikkat ediyorduk. Öyleyse iletişimimize dikkat edeceğiz. İşte dalgınlıklardan, unutkanlıklardan kaynaklı teknolojik aletlerle de ne yapabiliriz? Sorunlar yaşayabiliriz. Bunlarla ilgili de dikkatli olmamız gereken bir hafta, bir dönem. Ama işte sanatsal faaliyetlerimiz artabilir, hobilerimiz artabilir. Dediğim gibi rüyalarımız çok gerçekçi olur. Bizlere kesinlikle mesajlar gelir. İşte Güneş Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla özellikle otorite figürleri, eril enerji ile ilgili kadersel ne gelir bize? Yardımlar gelir, destekler gelir.
tanışmalar gelir. Yani bu hafta ilahi sistemden o işte yardımı hissedeceğimiz, göreceğimiz bir zaman dilimi. Yine de bir önceki hafta kararlar alalım desek de bu hafta birazcık o kararlarla ilgili evren, sistem, düzen, ilahi sistem bize ne yapacak? Biraz zaman verecek. Kendimizi biraz yorgun, halsiz, daha dalgın hissedebiliriz. Hiç takılmayın. Birazcık içimize dönüp aldığımız kararların doğruluğunu, yanlışlığını ne yapacağız? Gözden geçireceğiz. Ama kim pusulamız olacak? Kalp. Bu sefer bir önceki hafta zihnimiz pusulaydı. Bu hafta ise kalbimiz ve sezgilerimiz ne yapacak? Pusulamız olacak. Şimdi bireysel hayatlarımızda bunlar olurken başka neler olabilir? Bu işte Merkür dedik Balık burcunda retro yapacak, Venüs'le kavuşacak, Venüs de Balık burcunda yücelir. Daha işte şiirseldir, daha romantiktir, daha hayalcidir, birazcık plütoniktir. Bu dönemde biraz plütonik aşklara karşı dikkatli olalım. Yani işte birisiyle konuşmuşuzdur, görüşmüşüzdür. Aslında ortada bir şey yoktur ama yanılsama yaşayabiliriz. İşte bizden hoşlandı zannedebiliriz, beğeniyor zannedebiliriz gibi. Hani dereyi görmeden paçaları sıvama derler ya da çok fazla hayal dünyasında gezebiliriz. Bundan kaynaklı yanlış anlaşılmalar ya da hayal kırıklıkları olabilir. Bununla ilgili uyarabilirim ama olumlu manada ise eski ilişkilerimizle ilgili eğer bir düzen getirmek istiyorsak, işte yeniden bir başlangıç yapmak istiyorsak, çünkü Merkür Venüs'te kavuşurken retro durumda olacağı için eksler geri dönebilir, eski sevgililer mesaj atabilir ama dediğim gibi Balık burcunda olduğu için oldukça dikkatli oluyoruz. Olumlu yönde çalışırsa da ilişkilerimizle ilgili sorunları ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Çünkü daha hepimizin merhametli, affedici ve empati duygularıyla olacağımız bir dönem. Yine Venüs Balık burcunda yüceldiği için maddi konularla ilgili, ilişkilerle ilgili de şanslı olacağımız, kendimizi iyi hissedeceğimiz bir hafta. O zaman bu haftayı böyle ilahi sistemden hazır yardım, destek enerjisi gelmişken sakin bir şekilde değerlendirirsek ne yapacağız? O hani 2026 yılında koşacaktık ya, koşmaya başlamıştık ya, ardından zaten yine koşacağız. Ama bu hafta böyle işte acaba nasıl koşacağız, ne yöne koşacağız, işte koşarken neler yapmalıyız gibi bunların hayallerini ne yapabiliriz? Kurabiliriz, sezgilerimizle hissedebiliriz. Böyle bir zaman dilimi. Dünyasal olarak dediğim gibi Merkür retro yapacağı için yine sosyal medyada ya da iletişim ağlarında bir takım aksaklıklar ne yapabilir? Yaşanabilir. Diğer bir yönüyle de Balık burcu biliyorsunuz neyle ilgili? Su elementiyle ilgili. O zaman hani bir önceki yayında hep suyla ilgili su basmaları, işte seller, tsunamiler, su kaynaklı sorunlarla ilgili uyarmıştık. İşte bunların en yoğun yaşanacağı hafta bu Şubat'ın bu son haftası ve Mart ayları olabilir. Bununla ilgili de tedbirli olmamız gereken bir dönem. Dünya adına yani birçok ülkeden bununla ilgili ya da deniz kazalarıyla ilgili haberlerde ne yapabiliriz? Alabiliriz. Evet, bu hafta gökyüzünde dedik ki Balık burcunda gezegen yığılması var ve Güneş'in kuzey ay düğümüyle kavuşumundan bahsetmiştim. Buna tekrar vurgu yapmak istiyorum çünkü bu kavuşum çok özel, 18 yıldan sonra olacak. Burada bize ruh eşlerimiz gelebilir, kadersel karşılaşmalar olabilir. Dolayısıyla bu hafta karşılaştığımız, tanıştığımız insanlar çok özel, kader yolumuzu ne yapacak? Aydınlatacak. Bu illa bir aşk olmak zorunda değil. İşle de ilgili olabilir. Arkadaşlık yönünde de olabilir. Her konuda olabilir. Ama Güneş özellikle otorite figürlerini, liderleri anlattığı için veya işte patronları diyelim, eril enerjiyi
destekler bu alandan, karşılaşmalar bu alandan gelecek diyebiliriz. Bir de biraz önce ne yapmıştık? Size işte Venüs'ün Balık burcunda olduğundan, yüceldiğinden, işte retro Merkür'le kavuşacağından ve eski aşklarla, eski flörtlerle ilgili geri dönüşler olabileceği, tam tersi aynı zamanda da çok güzel yeni karşılaşmaların, yeni tanışmaların, yeni aşkların doğabileceğini söyledim. Bu yayında bir sürprizim var. Peki bu karşılaşmalar yükselen burçlara göre hangi alanlardan olabilir? Ya da bu etkiyle birlikte yükselen burçlara ne gibi gelişmeler olabilir? Evet, yükselen koçlar aşkla ilgili bu gelişmeleri hangi alandan yaşayacaklar? 12. ev alanından, yani gizli ilişkilerle ilgili mesajlar, rüyalar aracılığıyla ne yapabilirler? Yaşayabilirler. Biraz gizli ilişkilere çekilebilirler. Bu konuda dikkatli olmaları gereken bir zaman. Yükselen boğalar 11. ev alanında, yani gruplar, davetler, organizasyonlar, yeni arkadaş çevreleri, buralardan yeni karşılaşmalar olabilir. Tam tersi ya da bu alanlarda eski sevgilileri, eksleriyle karşılaşmalar yaşayabilirler. Evet, yükselen ikizler için peki aşk nereden gelebilir? Öyle ki LinkedIn'den bile gelebilir. Neden? Çünkü iş ve kariyer alanından alacaklar etkiyi. Yine iş ortamında eski sevgililerden ne yapabilir? Bir yakınlaşma, bir mesajlaşma durumları da olabilir. Yükselen yengeçler ise 9. ev alanlarından alacaklar. Yani yurt dışı ya da yabancı, çok uzaklardan birileriyle online olarak tanışabilirler ya da bir tatilde tanışabilirler ya da yabancı, uzak mesafedeki eski sevgililerinden ne yapabilirler? Aniden mesaj alabilirler. Yükselen aslanlar ise 8. ev alanlarından alacaklar. Birazcık belki eski işte sevgilileri, ortaklarıyla ne olabilir? Alacak verecek durumları olabilir. Bundan kaynaklı mesajlaşmalar olabilir. Güç savaşlarına girebilirler yükselen aslanlar. Bu retroyu en yoğun hissedenlerden biri de yükselen aslanlar olacak. Çünkü onların 8. ev alanında olacağı için bunu ruhsal olarak çok yoğun yaşayacaklar. Kıskançlık temaları da çok fazla ön planda olabilir. Dolayısıyla aslanlar için ilişkilerinde çok hassas bir dönem olacak. Kıskançlık kaynaklı mesajlar alabilirler. Evet, yükselen başaklar 7. ev alanlarından alacaklar. Yani direkt ilişki ve ortaklık alanını, bu kavuşumu en bariz, en net şekilde yaşayacaklar. Yükselen başaklar olacak. İşte evliliklerini gözden geçirebilirler ya da eski ayrıldıkları bir eşleri, işte sevgilileri, bunlarla ilgili biz neden ayrılmıştık diye bunları ne yapabilirler? Konuşabilirler ya da tamamen hayatlarına yeni birileri ne yapabilir? Girebilir. Gelelim yükselen terazilere. Yükselen terazilere aşk ne yapabilir? Gün içerisinde birdenbire aniden rutin ortamda gelebilir. Çünkü 6. ev alanı, yani günlük rutinleri, yine çalışma ortamları, gün içerisinde hiç ummadıkları bir yerden ne yapabilir? Aşk kapılarını çalabilir. Kimlerin? Tabii ki yükselen terazilerin. Yükselen terazilerin aynı zamanda ne yapabilir? Bir işte bu 6. ev alanı, iş, çalışma ortamını anlattığı gibi spor, beslenme, bu konularla da ilgili olduğu için belki de aşkı bir spor salonunda bile ne yapabilirler? Bulabilirler. Yine eski sevgililerinden ya da işte flörtlerinden, ekslerinden de bu yollar aracılığıyla mesajlar alabilirler hiç ummadıkları anda. Ardından geliyoruz kimlere? Yükselen akreplere. Aşkla ilgili bu enerjiden etkilenecek burçlardan biri akrep burçları. Bu arada yeri gelmişken bu bahsettiğimiz kavuşumdan en yoğun ve en şanslı şekilde etkilenecek 3 burcu açıklıyorum. Kimler? Tabii ki balık burçları, akrep burçları, yengeç burçları ve aynı şekilde yükselen balıklar, yükselen yengeçler ve yükselen akrepler.
Ama özellikle yükselen akrepler, siz 5. ev alanınızdan yaşayacağınız için, yani flört, aşk evi, çocuklar evi, hobiler, yetenekler, gezme, keyif alanı. Dolayısıyla size tüm eski aşklar ne yapabilir? Dönebilir, mesaj atabilir ya da tam tersi yepyeni birden fazla kişiyle tanışabilirsiniz. Hatta seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Romantizmin, aşkın doruklara çıktığı, yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönem olacak. Yükselen akrepler sizler için. Sizler biraz tutkuyu seversiniz. Burada yine de o balık burcunun yanıltıcı, aşırı böyle gözü kör eden etkisine karşı da ne yapalım? Sizleri uyaralım. Evet, yükselen yaylar etkiyi 4. ev alanından alacaklar. İşte bir ev taşırken olabilir, ev değişikliği yaparken olabilir. Ya da kendi evlerine yakın ortamlardan birileriyle tanışabilirler ya da eski sevgilileri bu ortamlarda tekrar karşılaşabilir, mesaj atabilir yükselen yaylar. Yükselen yayların birazcık da aile yuva konularında bu enerjiyle birlikte ne yapacaklar? Düzen getirecekler. Ardından geliyoruz yükselen oğlaklara. Onlara nereden gelebilir? Aşk, yakın çevreleri, arkadaşları, komşuları, daha yakın mesafe seyahatler aracılığıyla gelebilir. Ya da şimdiye kadar kanka olduğu kişilerden bir anda benim aslında sana karşı hislerim var, duygularım var mesajları ne yapabilir? Gelebilir. Yine bu enerjiler altında aşk trafiği, mesajlaşma trafiği en yoğun olacak burçta. Yükselen oğlaklar olacak çünkü 3. ev alanından alacaklar etkiyi. Bu ev alanı iletişimle de ilgilidir. Evet, yükselen kovalar, siz bu etkiyi öz değer alanınızdan alacaksınız. Öz değerinizi fark etme zamanı. Birazcık ilişkilerinizle para konuları gündeme gelebilir ya da yine eski sevgililerinizden parayla ilgili konulardan dolayı ne yapabilir? Mesajlar gelebilir ya da işte sen bana değer vermiştin, sen vermemiştin gibi. Para evi dediğimiz zaman yine bu da işle bağlantılı olduğu için yeni aşklar ne yapabilir? Kazanç sağlamaya çalışırken, iş kurmaya çalışırken ya da bir iş ararken ya da bir iş başvurusunda gelebilir. Evet, yükselen balıklar, sen bu yoğun etkiyi 1. evinden alacağın için, tamamen enerjiler senin üstünde olacağı için ilişkilerden ziyade kendine odaklanacaksın. Ama yine sana da aynı yükselen akrepler gibi yoğun bir şekilde ne yapabilir? Mesajlar gelebilir. Sen de bunların arasından seçici davranacaksın. Ama bu dönemde daha çok kendine odaklanırsan kazançlı çıkan ne olur? Sen olursun. Peki bütün burçlar için özetle ne diyebiliriz? Bu retroda mesaj atan aslında sadece eski sevgili değil, eski hatıralar. Yani bizim özlem duyduğumuz, aradığımız aslında hatıralar, kalbimizi yoran, üzen, belki de neşelendiren hatıralar olduğu için ve bu mesajlar retro etkisiyle geldiği için balığın birazcık yanılsama etkisinden dolayı, merhamet duygusundan dolayı da evet, merhametli olalım, affedici olalım, yapıcı olalım. Bu yolla bozulmuş ilişkilerimizi yoluna koyabiliriz ama diğer yönüyle de aldanmamak, yanılmamak için de dikkatli olalım diyorum. Sizlere şahane, muhteşem bir hafta diliyorum. Bir dahaki gökyüzü günlüklerinde buluşmak üzere, sevgi ve saygılar.